Öğretmen yine ders veriyoruz ama hepsi yalandır. Oraya hiçbir suç yokken oraya götürmüşler. Şu anda yine orada sağ mı ölü mü hiçbir haberini bilmiyorum. Yani bizim Uygurlarda yine Çinlilerin yaptığı zulümleri yani insanın aklına gelmeyen yani aşırı derecede zulümler var. Ama Çin'e bunun üstünü örtmeye çalışıyor. Yani bizi bastırmak, bizi yok etmek çalışıyor. Yine bizi yalanlamak durumu düşürüyor. Yani dünyadaki herkesi bunu inandırmak istiyor ama bizim yaşadıklarımızla bir Allah biliyor, ondan sonra bir tek kendimiz biliriz. Biz sadece amacımız şu an oradaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize sessiz şehit olursa da, sessiz kayıp olursa da onlara sahip çıkmak, elimizden geldiği kadarıyla dünya bunu duydurmak. Yani Çin'in onların niyet ettiği yani bizi yok etmek, bizi tamamen böyle bir Uygur Türk'ü yok. Yani bizim yazımızı zaten yok ettiler. Orada herkes çocuktan yani bebekten de 60 yaşına kadar herkes Çinli konuşmak zorunda. Kendi yazımızını bile kullanmayı yasakladılar. Yani domuz etini zorla yediriyorlar. Bir de kimse kendi çocuğuna kendi sahip çıkamıyor. Yani kızlarını zorla Çinli erkekleri evlendiriyorlar. Evinde hiç tanımadığı bir Çinli'ni yerleştiriyor. Yani Çinli'yle bununla beraber yaşayacaksın. Evinde beraber kalacak, beraber yemek yapacaksın, beraber uyuyacaksın diye. Bunu da kimse ses çıkartamıyor. Herkes bunu mahkum. Biz onların hepsini yani gayet net biliyoruz. Biz en sonunda yani şu ilk önce yani bize Uygur Türk'üne yani Türk halkı sahip çıktı. Bize hep kolladılar. Yani bizim sesimizi duyurmaya yardımcı olmaya çalıştılar. Allah hepsinden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederiz. Yani Allah'ın izniyle biz bu mücadele son nefesimize kadar devam edeceğiz. Müsaitdi yani saat 6 gibi. Oradaki zaten cezaevindeki herkes erkek olduğu için onlar benden ne sorsa da ben onlara cevap vermiyordum. Dövmesine rağmen, bir şeyler söylemesine rağmen. Direniyordum en azından. Ama benim de son direnişim o gün oldu. Elimden bir şey de gelmedi. Bir şey de yapamadım. Bir gün o saatte işte 3 tane polis geldi. Beni ayrı olarak çağırdı. Sadece hatırladığım bir Çinli, bir de Moğol, bir tanesi Kazak. O üçünün hala benim gözüme baka baka, hani sen demiştin ya, Allah bize yardım ediyor. Ben ona inanıyorum. Hep onun için direniyordum. Hadi şimdi çağır, sana yardım etsin diyerek taciz ettiği zaman her şey değişmişti. Tam o gün benim hayatımı direkt değiştirmişti. Beni öylesine bir iki saat sonra öylesine bıraktı kızlarla arasında. Ben de hiçbir şey yapamadım. Elimden zaten bir şey gelmiyordu. Yapabileceğim de bir şey yoktu. Ama benim arkadaşlarımın içinde bir kız vardı. Bir senedir orada yaşıyormuş. Cezaevinde. Ya gerçekten var ya, İslam dininde kendini öldürmek haram olmasaydı, inanın ki cezaevinde kalan kadınlarla herkes bunu yapardı. İlk tercih bu olurdu. Ya o kız gerçekten ben sürekli dua ettiğimde diyorum ki Allah günahlarını mağfiret etsin. Çünkü o isterek yapmadı. Bir sene cezaevinde kalmak 16 yaşındaki bir kız için gerçekten kolay bir şey değil.
Böyle bir şeyleri sadece ben değil, herkes yaşıyor bu durumu. Bizim kaldığımız cezaevi zaten 15 metreydi. Uzun. Yaklaşık 25 kadın, 30 erkek falan bir yerde kalıyordu. O kız kendini öldürmeye çalıştı. Kimse dur yapma diyemedi. Diyecek kimsenin gücü kalmamıştı. Sabır diye bir şey kimsede kalmamıştı. Diyebileceğimiz bir şey yoktu. Göz göre göre bir kızın yani düşünün, kendini duvara vurarak, kafasını duvara vurarak ölmek o kadar da kolay bir şey değildi ya. Bir hafta uğraştı. Tam son günde ona hiçbirimiz engel olamadık. Kadınlarda, erkeklerde hiçbirimiz engel olamadık. Biri zaten gözümüzün önünde kendini öldürdü. Bir tanesi her gün aynı şeyi yaşadığı için, tacizi yaşadığı için hamile olarak zaten kafası yerinde değildi. Onu hastaneye kaldırdı. 2 kız 14, biri 13 hamile olarak cezaevinden çıktığı için onlar da kendini öldürdü. Bir kadının her gün 10 farklı kişi tarafından taciz edilmesi kaldırabilecek bir durum değil. Kim için olsa. Yani bir Müslümanı bırakalım da başka bir kişinin desek de, dinsiz olan birine söylesek de kaldırması o kadar kolay bir şey değil gerçekten. Bir de onların hamile kalması. Çocuğun suçu yok ama o kızlar, o kadınları hiçbiri o çocuğu kaldıramıyor. Orada hani dediniz ya, beraber 30'ca erkekle beraber kalıyorduk diyordunuz ya. Hani oradaki kadın, Uygur kadın mahpusların bu tür tecavüzlere uğramasına onlar elinden bir şey geliyor muydu? Elinden bir şey gelmiyordu. Erkeklerin hepsi zaten zincirle bağlı. Onların gözünün önünde yapılan bir şeyler var mı ya da? Şahsen benim onların gözünün önünde yapılmış olan bir şey. Yani kaç senedir yaşayıp kalmam da sadece Müslüman olduğum için, Allah'a inandığım için, illaki bir gün her şeyin güzel olacağına inandığım için. Yoksa ben de hiçbir zaman bu kadar dayanacağımı hiç düşünmemiştim. Geçmişlerim yüzünden hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını biliyorum. Ama 6 sene içinde, bu son yaşadığım 6 sene içinde en azından Müslümanlar için, benim gibi kızlar için, elimde ne gelse yapmak için ve anne babamı, kardeşimi bıraktığımda öylesine çıktım. Bu hayattan en çok ne istiyorsunuz? Küçücük bir ailem olsa ama yapamıyorum işte. Bir türlü geçmişin içinden çıkamıyorum. Böyle bir durumda hangi bir insan çıkabilir ki?